Toroslar'da 3. günüm. Bugün çıkış yapacağım. Belli bir rota yok. Kahvemi yapmaya başlayayım. Çok sulu kahve sevmem. O yüzden telvesini biraz bol koyuyorum. Bu arada videom yükleniyor. Kahve de kaydı, tencere de kaydı. Bakın burada bir arkadaşım var benim. Karavanınıza giren sineğe bile muhtaç edebiliyor. Açtığım anda nasıl soğuk geliyor. Çok tatlı. Hareket kabiliyeti çok fazla. Haşere sorunu yok. Şu an burnuma sucuklu yumurta kokusu geldi. Kitabımı aldım arkadan. İsim, soyisim. Ve güneş gelmeye başladı. Şimdi 4G'de çekiyor. Sunucuya bağlanamadı diyor. Duş alırken aracın yönünü değiştirecek. Bakın sincap. Bakın. Var herhalde leblebi değil mi? İlerleyen zamanlarda foto kap şuraya gelecek şekilde. Arkadaşlar günaydın. Bugün bu Toroslar'da 3. günüm. Yani Alanya'nın tepelerinde Park Orman tarafında. Fakat Park Orman içinde değil. İyi ki de oraya gitmemişim. Çünkü bu kışın şunu anladım ki açık yerlerde hani biz alışkanlık ya ağaç gölgeleri vesaire diye ama yok. Kışın kesinlikle açık alanlarda güneşi bol görebileceğiniz alanlara park etmeniz gerekiyor. Gece burası sıfıra yakın oluyor ama bu sıfıra yakın olmayı ben çok hissetmedim. İzolasyonu gerçekten hoşuma gitti. Benimkinin izolasyon harici ahşap olması her yeri ciddi anlamda her yer ahşap. Hiç boş yer yok. Şu arkalar dahil. O ayrı bir şey katıyor tabii ki. İzolasyona fayda katıyor. Dilim dolanıyor, kusura bakmayın. Yeni kalktım. Kalkalı yarım saat oldu. Ne yaptım? İçerinin soğuğunu kırmak için ocağımı yaktım. Tabii bunu yaparken dikkatli olun. Bir de arabamı çalıştırdım güzel. Şu an arabanın kaloriferi çalışıyor. Şu an içerisi gayet güzel. Keşke bir termometrem olsa da. Ama dışarısı herhalde 3-4 derece civarıdır. Saat 7.30'a geliyor. Güneş henüz doğmadı. Herhalde bir 2 saate güneş yavaş yavaş tepemde olmaya başlar. Bugün buradan ayrılacağım. Çok sevdim ama burayı ya. Gerçekten çok sevdim. Çok gelen giden olmadı dediğim gibi. Sanki size özel yapılmış bir yer. Burayı da karavancılara tavsiye ederim. Tabii 2-3 günden fazla kalmamanız kaydıyla. Bir de aracınızı kesinlikle, çünkü burası kamuya ait bir yer. Çeşmeyi buldum. Sonuna kadar kullanacağım çeşmeyi. Bugün duş alacağım. Banyo yapacağım güzel. Tabii şöyle bir sorun var karavanlarda. Benim 400 litre su deposu hani baya yetiyor, fazla. Fakat ben duşa girdiğim zaman, affedersiniz, suyu açtığım zaman ısınması bayağı sürüyor. Suyun ısınması. Dolayısıyla suyumun 1/3'ü gidiyor bu şekilde. 1/3 maalesef su kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla banyonuz için, duşunuz için çeşme başlarına gelmenizi tavsiye ederim. Ben hortumu depoya takacağım. Az az açacağım. Çeşme olduğu için. Sonra duşa gireceğim. Tabi hani su problemimiz olmayacak. Su ısındı mı ısınmadı mı şudur budur. Zaten ısındığı zaman o suyu bize verecek. Dolayısıyla depomda sürekli su olacak. Çünkü biter. Yani öyle diyeyim size, biter. Bakın benim şofben burada. Bilmiyorum hani siz de aynı sorunları yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz ama benim şofben burada. Duş da burada. Şimdi buradan suyun buraya gitmesi vesaire o sanırım ısınma problemi yaratabilir. O yüzden şofbeninizi banyonuzda yakın yerde olursa daha iyi olur. Benim o konuda yapacak bir şeyim yok. Tesisat ona göre çekilmiş vesaire. Benden sadece bir tavsiye. Akşam uykusu da rahat buranın. Ciddi anlamda rahat uyudum. Bu şekilde uyudum ama. Altta içlik, üstte hırka. Altta eşortmanım. Zaten çift battaniyem var. Tabii herhalde 0 dereceye yakındı. Çünkü Alanya merkez, yani şu gördüğünüz deniz seviyesi Alanya merkezle burası arası nereden baksanız bir 10 derece fark ediyor.
Zaten yazın kavruk sıcağında insanlar yaylalara çıkıyorlar. Çünkü 10 derece fark ediyor. Yani Antalya merkez 35 civarıysa Alanya işte Antalya merkez o 35 civarıysa buralar 25 oluyor. İşte akşam 30'sa burası 20 oluyor. Şimdi anlıyorum, bazıları diyor ki daha yüksek yaylalar var burada. Söylüyorlardı. Biz akşamları soba bile yaktığımız oluyor diyordu yaz aylarında. İnsanlar nefes alıyor. Sadece turistler sahil kenarına gidiyor hafta sonları. Buranın yerel halkı yaylalara çıkıyor, piknik alanlarına çıkıyor. Dedim bugün çıkış yapacağım. Belli bir rota yok. Yani aklımda bir iki yer var. Daha merkezli yerlere gideceğim bu sefer. Bu 3 günlük artık dağ hayatı gayet iyi geldi bana, dinlendirdi. Birkaç yer var. Oraları size göstermek istiyorum. Tabi buraya gelirken de birçok 2-3 tane de yer gösterdim size. Park ormanı gösterdim. Çok ideal kalmak için. Ama biraz kalabalık olur, onu söyleyeyim. Yani serin bir yer. Çok güzel bir yer. Yaz için konuşuyorum. Gördünüz zaten, oraya girdim. İnternet çekmiyor diye çıktım ama iyi ki çıkmışım. Güneş alması imkansız oranın. Dolayısıyla sürekli bir soğuk olurdu. Şaka maka, karavanım için şu an çok çok sıcak oldu. Yani ocağın büyük faydası var. Burada önemli olan içeriği ısıtmak değil, mobilyaları ısıtmak. Yani bu gördüğünüz, dokunduğunuz yüzeyleri ısıtmak. Zaten o ısındıktan sonra şöyle diyeyim, şimdi hiç güneş olmadığını farz edin. Dışarının da 4-5 derece olduğunu farz edin. Şimdi benim bu yarım saatlik çalıştırmam emin olun 3-4 saat karavan içini çok çok güzel sıcak tutacaktır. İzolasyonun faydası. Ama birinci sınıf böyle lambirler kullanırsanız daha da iyi olur, daha sağlıklı olur. Mümkün olduğunca plastik kullanmamaya çalışın. Çünkü siz orada yaşıyorsunuz. Orada yaşadığınız için de sağlık açısından buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir açayım bakayım. Çok sulu kahve sevmem. O yüzden telvesini biraz bol koyuyorum. Bazen getiriyorlar böyle su gibi, ne şeyi var ne köpüğü var. Yani bir işletme de kahve yapamıyorsa o işletmeyi kapatsın derim. Bu çok faydalı ya. Mutfağınıza mutlaka buraya yapın. Çünkü bakın şu ışık çok yetmiyor ama şunu açtığınız anda çok çok güzel. Bu arada videom yükleniyor. Yeni video. Dediğim gibi siz bir hafta sonra izliyorsunuz. Çünkü video editlemek, yapmak, çekmek vesaire, onlar bayağı zamanımı alıyor. Yani canlı yayın gibi bir durum imkansız. Zaten görüyorsunuz 2 günde bir mutlaka saat 8'de en az 1 saatlik video yayınlıyorum. Siz hesap edin. Aslında buna da normal tahta kaşık kullanmam ya da plastik. Yani plastiği sevmiyorum. Küçük bir tahta kaşık alacağım. Annemde vardı aslında, onlar da. Hepsini şeye bıraktım. Anneme bıraktım. Yazın çok şey yapmıyorum, yemek yapamıyorum diye, ama hepsini toparlayacağım yine. Zaten annem belli bir yere koydu onları. Evet. Yalnız bu ocaktan aklınızda olsun, birkaç kere kaydı acemilik dönemlerimde. Kahve de kaydı, tencere de kaydı. Hani Allah'tan soğuk değil, koyduğumda kaydı.
O yüzden üzerimde bir korku var her zaman. Çünkü fark etmiyorsunuz, karavan düz olmuyor o anda. Az bir şey eğim bile kaymasına sebep oluyor. Şimdi bir kurgu yaparmışım. Bunu buradan vururmuşum, düşürürmüşüm. Nasıl olur? Telvesini fazla koyduğum için biraz karıştırıyorum ki. Bu da sallanıyor ama ha. Yok, yeri iyi. Evet. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Özellikle bayanlar karavanın eğimine çok dikkat etsinler. Bir de şu aparat mutlaka olmazsa olmaz. Şu tutucu. Hatta bunun genişi varsa daha iyi olur. Şimdi yalnızlıktan bahsediyoruz ya. İnanın dün ya hoşuma gidiyor yalnızlık. Güzel, bakın burada bir arkadaşım var benim. Bunu dün orada gördüm yatarken. Işık da açıktı. Sinek gördüğüme sevindim, biliyor musunuz? Çok ilginç bir olay. Sinek gördüğüme sevindim ve çıkmasını istemedim. Hani karavanda benimle beraber bir varlığın olması, bilmiyorum, bana o andaki duygumu söylüyorum size. Düşünmeden içten gelen bir duygu. Onu şu köşede görünce sevindim. İşte yani hayat öyle bir şey ki sizi bir karavanınıza giren sineğe bile muhtaç edebiliyor. Tabii ki öyle muhtaçlığım yok. Bu benim tercihim ama buradan alınacak çok dersler var aslında. Öyle diyeyim. Herkes yaşadığı hayatın, sevdiklerinin kıymetini bilmesi gerekiyor. Gibi çok da fazla şeye girmeyeyim. Acitasyona. Sadece o duyguyu paylaşmak istedim sizinle. Dış ışığımızı unutuyoruz her zaman. Neyse, Allah'tan burada sigorta ışığı yanıyor da bunu kapattık. Şu neydi? Heh, bu içerinin ışığı. Şu perdeleri açayım ufak ufak ya. Şu üst tarafı da açalım. Açtığım anda nasıl soğuk geliyor bakın. Perdeler çok koruyor. Zaten birazdan güneş gelecek. Duşta alacağım için karavan içinin sıcak olması gerekiyor. Onları da açarım. Benim kanka uçuyor. Ya tamam, kettle vesaire diyorum ama bunun da zevki ayrı ya. Kahve makineleri de almış başına gidiyor bu arada. Resmen kafamı üşüttü şu an. Buradaki hava. Perde en büyük şey bence. İzolasyon. Böyle kalın, aklınızda olsun. Sağlam telli olacak şunlar. Şu bile başlı, bakın. Cam açık. Şu bile başlı başına koruyor. Sigara içtiğim için indirip kaldırıyorum. Kuşlar ötmeye başladı. Çok tatlı. Sabah saatleri video çekmek keyifli, cidden keyifli. O sabahın ilk saatlerini sizinle paylaşmak çok keyifli. Ve fakat uyku sersemi oluyorsunuz, henüz açılamıyorsunuz, kahve içmemişsiniz. Dolayısıyla kelimeleri seçmekte zorluk çekebiliyorsunuz. Ben her zaman diyorum, ben anı sizinle paylaşıyorum. Herhangi bir kurgu vesaire yok. Dilim sürçebilir, yanlış konuşabilirim ki bu, hani TRT spikerini getirin şuraya koyun, o bile sürçülisan eder. Dolayısıyla bu konularda kınamazsanız sevinirim. Beyin henüz uyuyormuş. Saat kaç dedi? Uyandıktan 2 saat sonra vesaire beyin açılıyormuş.
Mesela biz hep sabah saatleri çocukların ders çalışması için daha iyi zannediyorduk. Halbuki değilmiş. Babam da beni kaldırdı sabah ders çalış diye. Ben de diyorum ya kafam niye almıyor? Ya işte her şeyi öğreniyor insan. Mesela sütün insana hiçbir faydası olmadığı anlaşıldı. Gibi. Sabah kahvaltısı gereksiz diyorlar artık. Yani birçok şey söyleniyor ama yani bundan yıllar önce tabu olan şeyler artık yıkılmaya başladı. Tabii bunun bilimsel şeyi ne kadar o da ayrı tartışılır. Çekeceğim diye. Yalnız bu cezvenin neyini seviyorum biliyor musun? Dökülecek zannediyorum şöyle yaparken. Dökülmüyor. Şimdi içerisi ısındı. Ben de ısındım çünkü ocak başında durdum. Kapatalım. Tüpümüz dediğim gibi koku yapmıyor artık. Onun da sebebi anlaşıldığı üzere tüpten kaynaklı. Tüp başlığında sorun var. Ama ne olursa olsun tüpünüz işiniz bittiği zaman tüpünüzün bağlantısını çözün. Zaten belli bir süre sonra el alışkanlığı tak. Bakın hiç bakmadan yapacağım. Şöyle alıyorum, koyuyorum, bastırıyorum ve açıyorum. Yani ocaktan daha kolay. Olabilir o anda koku yapmaz ama bir yerden bir kaçak verir, hortumdan kaçak verir. Ne olur ne olmaz. Önce kendi güvenliğiniz. Güneş yavaş yavaş açıyor. Şurayı kapatayım. Burayı açayım. Şimdi de kapatayım. Evet. Dağların üzerine yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama dediğim gibi en son benim karavana geliyor. Kulübeden geliyor. İşte bu koltuğun neyini seviyorum? Hareket kabiliyeti çok fazla. Bir şey yapacağım zaman katlayıp kenara koyuyorum. Mesela aracımı kapatacağım. Klimamızı kapatalım. Bismillah. Sonra geliyorsunuz. Tek hareketle tekrar bunu açıyorsunuz. Oturuyorsunuz. Dolayısıyla böyle kaba şeyler koymaya gerek yok. Güzel. Şöyle manzara vereyim. Ne denir? Spoiler mi denir? Spoiler verilir. Dumanı tüten kahvenin manzarası. Bu arada yorumlarınıza mümkün mertebe hemen hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Tabii ki hepsine cevap veriyorum. O ayrı mesele. Hızlı cevap vermeye çalışıyorum ama dediğim gibi o an müsait olamıyorum. Ne bileyim internet olmayabiliyor. Video yükleyebiliyorum. Başka işlerim oluyor. Araba kullanabiliyorum. Çünkü ben hem geziyorum hem çekim yapıyorum. Hem de hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Ayrıca Android yani şu Android telefondan yorum yazıyorum size. Dolayısıyla bu Android telefonlarda da klavye düzeni inanın hiç alışamadığım bir düzen. I, şu, bu, büyük harf vesaire ki imlam da çok iyidir. Bahsettim size ben yazarım yani roman yazarıyım.
Bu eğer hani bu tarz hatalar olursa da kusura bakmayın. E, Yani bu telefonlardan bu kadar. Bir de uzun yazmaya çalışıyorum cevapları. Dolayısıyla o sıkıntı oluyor. O da aklınızda olsun. Şunu da belirtmek isterim. Hani aklıma geldikçe tecrübelerimi yansıtmaya çalışıyorum. E, Aracımda kesinlikle haşere sorunu yok. E, Yani gitmediğim yer kalmadı. Bilmiyorum, haşereler, yani sinekten tabii bahsetmiyorum. Karıncadan da bahsetmiyorum. E, Ama haşereler sanırım bu tarz araçlara gelmiyor. Mesela karınca geliyor, evet. Yani karınca da nasıl geliyor? Uzun süre bir yerde durursanız belli bir süre sonra dolabınızda veya tezgahınızda karınca görebilirsiniz. Zaten oradan ayrıldıktan sonra da o sorun kalmıyor. Ama onun dışında bir tane bile böcek, hamam böceği, ne bileyim işte sürüngen, yılan, çıyan, aklınıza gelebilecek haşere görmedim. Ki gittiğim yerleri de biliyorsunuz. Hani o konuda çekincesi olanlar olabilir, tiksintisi olanlar olabilir. Özellikle bayanlar. Bunu vurguluyorum. Karavanınızda öyle bir sorun yok. Onu baştan söyleyeyim. Ben yaklaşık 8 aydır faal olarak geziyorum ve böyle bir sorunla asla karşılaşmadım. Sinek girebilir tabii ki, ama sinek girdikten sonra da çıkmaya çalışıyor. Öyle de bir gariplik var. Tabii perdeler ya da sineklik kapalı olduğu için çıkamıyorlar. O yüzden sabahları sinekliklerinizi açın ki içerideki uçan sinekler dışarı çıksın. Onun dışında da hani karınca da öyle çok rahatsız etmedi beni. Sadece hani bir şey dökülürse belki geliyorlar vesaire. Her yerde de karınca yok. Mesela burada kesinlikle yok karınca. Yani dışarıda da yok. Yalnız bir şeye dikkat ettiyseniz, ben sürekli karavana yönlendirmeye çalışıyorum. Yani karavanın olumlu taraflarını söylemeye çalışıyorum. Olumsuz taraflarını tabii ki söylüyorum. O ayrı, ama bunlar aşılamayacak sorunlar olmadığından da bahsediyorum. Korkuları yenmenizi istiyorum. Çünkü artık benim yaşıtım belli bir zaman sonra karavan hayatına geçecek. Ben onu anladım. 35-45 yaş arası en fazla izlenmeye sahibim. O yaş aralığı. Tabii ki belli bir yaşın üzerindekiler de ona hazırlanmaya başladı. İşte kim gibi, ne bileyim, Haydar abi gibi, Sami abi gibi. Zaten Haydar abinin karavanı var. O ayrı, o geziyor. Ama daha da serbest gezme ihtiyacı duyuyor. Sami abi de işte dediğim gibi bir iki sene sonra emekliliğini bekliyor. Allah sağlık versin ikisine de. Şimdi ben bu tarz şeyleri aşmaya çalışıyorum. Hani çünkü karavan ciddi anlamda ben de almadan önce gözümde büyüyordu. Nasıl gideceğiz, ne yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bakın, çekme karavanım vardı, o ayrı. Ama çekme karavanla bir yere kadar geziyorsunuz. Ama ben tam zamanlı gezeceğim artık. Hani çekme karavanla gittiğiniz yerler belliydi. O ayrı bir tecrübe. Yani aslında en büyük tecrübeyi çekme karavanda yaparsınız. Onu size söyleyeyim. Yani çekme karavan en zorudur. Motokaravan bisiklet gibidir onun yanında. Onu ayrıca belirteyim size. Çekme karavan olayın master'ıdır artık. Yani artık profudur. Zaten düzenli olarak çekme karavan kullanırsanız artık tamam yani. Hani karavanla ilgili her şeyi bilirsiniz. Hayırdır? Kozalak mı düştü? Bazen ağaçlardan kozalaklar düşüyor böyle, ama inene kadar ciddi ciddi ses çıkarıyor. Ya ben de meraklıyım, bir şeyleri çekeyim de işte. Sonuçta karavan demek yani sizin her türlü ihtiyacınızı sağlayacağınız bir araç demek. Yani bana göre tarifi bu. Panelvan olarak düşünün. Hiç cam olmadığını, sıfıra, yani boş aldığınızı düşün. Yani şu arkası bildiğin yük olarak düşün. Yani bunu kendi imkanlarınızla bile, çünkü herkesin karavan yapacak gücü yok. Yani 150-200'e panelvan alsanız, hani ciddi anlamda karavan sevdalıları, içine 2 tane çekyat atın. Bir tane tuvalet alın. Seyyar tuvalet. E, işte böyle ocak, tüp koyun. Hani böyle biraz işi oluyor. Baraka gibi oluyor, ama ya olsun yani, siz kime hava atacaksınız? Sizin amacınız gezmek. Zaten onu diyorum.
Ha sonra ne olacak? Yavaş yavaş yapacaksınız. İzolasyonu kendiniz de halledebilirsiniz iyi bir şekilde. O çok önemli çünkü. Sonra pencereleri taktırırsınız elinize para geçtikçe. İşte mobilya yaptırırsınız vesaire vesaire. Hani amaç şu ortamı paylaşmak. Ben burada yaşamıyorum. Ben aslında burada yaşıyorum. Yani ben burada ciddi anlamda yaşamıyorum. Burada yaşıyorum. Hani ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Dolayısıyla bu sadece bir sizin konaklayacağınız bir alan. Ama üstü kapalı olsun yeter. Yani onu demek istiyorum. Ha çok soğuklarda çıkmazsınız da işte hava güzelken çıkarsınız. Ne bileyim hafta sonu çıkarsınız. Eee, yıllık izninizde çıkarsınız. Yani bu kadar basit. Ki gördüm de yani var böyle. Bir depo alıyor. Su işte el yüz yıkama deposu. Kaç 10, 20 mi 30 litrelik vesaire. Zaten her yerde çeşme var. Benzinlik var. Yani bir şekilde idare edilecek artık. İnanın şu an burnuma sucuklu yumurta kokusu geldi. Ne alaka? Yani karavanımda yumurta da yok, sucuk da yok. Ben şey yaptım, şu etrafa baktım dedim biri geldi hani yapıyor mu olabilir, şey yapabilir diye. Yok kimse de yok. Yani koku gelir mi ya? Mesela orada hemen 1 kilometre uzakta yani yukarıda park orman var biliyorsunuz. Hani orada olabilir kahvaltı restoran da var. Oradan da gelebilir yani koku bu. Bu arada bu ara çekim hani dedim ya aslında o şimdi araya video girdi. Yani bu daha sonra çektiğim bir video. Kitabımı aldım arkadan. Kitabım bu arkadaşlar. Kusura bakma özgürlüğüm. Hala yıldızları sayamadım. Bu dediğim benim kahramanlarım baba ve kızı. İsim soy isim. Hatta imzalamışım. Yani isimsiz imzalamışım öyle diyeyim size. Çünkü bazen isteyenler oluyor. Öyle hazırda tutuyorum, veriyorum. Mesela bu kitabı 2018'de imzalamışım. Dediğim gibi bakın ne kadar hani kitap okuyanlar bilir. Şimdi küçük yazılmış. Bakın aşağı kadar şöyle gösterdiğim zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Toplamda bu kaç sayfa? Tabi sayfa takıntım yok. O ayrı mesele de 312 sayfa. Ama bunu şey şuradan da göstereyim. Ali'nin soluk alıp vermeleri yavaşlamış, kalbinin bütün göğsünü titreten ritmi normale dönmüştü. Artık adımları hızlı ve kararlı değildi ve adımlarını yavaşlattığında botlarının toprağa sürtünmesi kesilmişti. Ali başkalarına göre kimsiz fakat kendince dünyanın en önemli mabetlerinden daha ileri bir gücü içinde barındıran annesinin mezarına 2 metre kadar yaklaşarak durdu. Rüzgarın göğsünü dövmesine aldırış etmeden dimdik durduğu mezar başında artık hiçbir şey umurunda değildi gibi okudum hani yazım şeklini görün diye. Ve bu da güzel bir anı benim için. Size şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Tabii biz yazar olduğumuz için bu yayın evlerinin iç yüzünü de biliyoruz. Ama yayın evlerinin %90'ı üçkağıtçı. Şimdi korsan kitap diyorsunuz değil mi? Bu korsan kitapları kim basıyor sizce? Bu kadar rahatlıkla. Barkod alınıyor, konuluyor. Kim basıyor? Yani bu bir satış tekniğidir. Ben kitabımı resmi olarak satarım. Yayın eviyim diyelim. Bu kitabı aldım. Bu kitabı ben resmi olarak satıyorum. Ne kadara satıyorum? İşte 22 TL. Ama bu 22 TL beni her şekilde kurtarıyor. Yani bunun maliyeti 3-5 lirayı geçmez diyelim. Bu sefer ne yapıyorum? Taşeron bir firma kuruyorum korsan. Oradan da kitapları basıyorum. Oradan da 10 liraya satıyorum. Adı korsan tabii daha kalitesi kağıtla daha şeyle vesaire. Dolayısıyla bu çark böyle dönüyor. Çoğu yayın evi yazarın hakkını yiyor. Yani 10 bin 20 bin basım var ama tabii siz girip de matbaaya benim kitabım ne kadar basılı diyemezsiniz. Adam fazladan basıyor. Kendi stoklarından satıyor.
Siz zannediyorsunuz 20.000 kitabım var, 5.000 satıldı zannediyorsunuz. Halbuki 50.000 satılmıştır ama sizin haberiniz olmaz. Korsan olunca şeye de yazara da bir şey verilmez. Dolayısıyla bu iş öyle göründüğü gibi masum değil. Türkiye'de her şeyde olduğu gibi bu yayın evlerinde de sıkıntı var. Zaten bir çeteleşme var. O yüzden ben bu işten elimi ayağımı çektim. Küstüm dedim zaten. Okumayan bir topluma, bir de böyle yayın evlerinin olduğu yerlere nasıl diyeyim, benim de hakkım, yani söylüyorum yani size, bu kitap en az 10-15 bin sattı. Ama bana yüzlerden, binlerden bahsediyorlar. Benim çevrem bile dünya kadar aldı. Neyse, o hesabı kitabı ben biliyorum da zamanı geldi onun hesabı sorulacak, onu da size söyleyeyim, ama belli bir süresi var. Gidiyorsunuz, çok ilginç yani, bakın, farklı bir konuya gireceğim. Gidiyorsunuz, yayın evine gidiyorsunuz değil mi? İçeriye bir giriyorsunuz, şeyde, Babali Caddesi'nde, Cağaloğlu'nda. Entel bir insan duruyor karşınızda. Bayan var, o da entel. Her yer kitap, kitap kokuyor. Yani ama işin içi bildiğin üç kağıt ya. Şok oluyorsunuz. Hiç ummadığınız insanlar o kadar basit hesaplara giriyor ki şok oluyorsunuz. Bilmiyorum ya, her şey berbat olmuş. İşte diyorum, benim bu karavan hayatına girmeme sebep olan çok çok şey var ya. Anlatsam bitmez. Yani belki ufak şeyler çoğunuza göre ama e, soğuyorsunuz ya. Ben bu hayata geçmesem ya başım ciddi belaya girecekti. Ciddi belaya girecekti. Hakkını savunan bir insanım. Dediğim gibi, insanlardan uzak durun. Mesafeli olun her zaman, ama her zaman mesafeli olun. Öyle rahat edersiniz. En büyük açmaz şu: nezaketin zayıflık sayıldığı bir toplumda yaşamak zor. Nezaketin zayıflık sayıldığı bir toplumda yaşamak zor. Ne demek istediğimi hepiniz anlamışsınızdır. Zaten bu ülkemizi terk eden insanların çoğunun da profiline baktığınız zaman aslında nezaketli insanlar, okumuş çocuklar gidiyor. Çünkü burada olmuyor, yani olmuyor. Adam ODTÜ'yü bitirmiş, gitmiş 3 kuruşluk müteahhitin yanında 5 kuruş paraya çalışıyor ya. Yok böyle bir şey. Biz kendi işimizi kendimiz zorlaştırıyoruz. Aslında zor hiçbir şey yok da kendimiz zorlaştırıyoruz. Hayata ben farklı bakıyorum. Biraz daha manevi bakıyorum. E, Dolayısıyla böyle bakınca, artık maddeden uzaklaşınca, yani maddeyi konuşmaktan uzaklaştığın anda zaten manevi konular sonsuz. Yani sonsuz. E, Dolayısıyla o konular kolay kolay bitmez. Kafa dengi insan da bulmak o konuda zordur. Hani böyle daha manevi bakan. Materyalist bir insan hiçbir zaman olmadım. İmkanlarımı zorlasam ne yaparım? Evet, bu karavanı çok çok daha büyüğünü, güzelini alırım ama yavaş yavaş yapmak istiyorum. Yavaş yavaş gitmek istiyorum. Şu anda bu karavan bana çok çok yetiyor. Fazla bile. Şöyle, yani tek başına gezen bir insan olarak düşünün. Şimdi bir aile için, 4 kişilik bir aile için bu karavan saraydır. Cidden saraydır. Onun da farkındayım. Nankörlük etmek asla istemem. Şükretmek lazım. Ee, Hemen atlamak istemiyorum. Dediğim gibi belli bir zamandan sonra artık karavanı ufak ufak büyüteceğim. Yani tabii ki buna kat çıkılmaz yani de bu karavana. E, Demek istediğim şu: hedefim daha uzun yollara, daha rahat gidebileceğim kamyon tipi karavan. Yani işte Unibok olur, Iveco olur vesaire. Bunu da özgürce gitmek için istiyorum. Şey için değil yani, bu aslında bir amaç değil, araç benim için karavan. Karavan her zaman öyledir ama araçtır. Amaç şudur: ve güneş gelmeye başladı. Şimdi bekliyorum. Neyi bekliyorum?
2-3 saat daha bekleyeceğim. Güneş tam tepeye gelecek, ısıtacak. Güneş enerjilerimi dolduracak. Şofbenimi çalıştıracağım. Hortumu takacağım. İçeride güzel sıcacık duşumu alacağım. Onu bekleyeceğim. Yani bir işim yok şu anda. Şimdi burada yorumlarınıza cevap vermek istiyorum ama açılmadı bir türlü. Bir iki saatimi sizlere cevap yazarak geçireceğim. Geldi. Diye bir takipçim yazmış, sağ olsun, çok güzel şeyler yazmış. Şimdi ona cevap yazıyorum. Bakın, onaylıyorum ki 4G'de çekiyor, sunucuya bağlanamadı diyor. İşte böyle sıkıntılar olabiliyor. Yani bayağı yorum gelmiş. Şimdi ben bunları cevaplamak istiyorum ama bakın, dönüyor. Hani bilmeniz için gösteriyorum ki yanlış anlamayın. Mümkün olduğunca bakın, sunucuya bağlanma işlemi zaman aşımına uğradı. Yaklaşık 1,5 saat önce bu videoyu yayına aldım. Daha %30 yüklenme var. Büyük ihtimalle yorumlara da o yüzden yapamıyorum. Bunu yüklemesine kadar sürer Allah bilir. Bizde teknoloji gerçek anlamda hala çok ilkel. Yani istediğiniz kadar son model telefon çıkarın, bilgisayar çıkarın vesaire. Yani bu şuna benzer. Elektrikli araç yapıyorsunuz, 200 kilometre menzil koyuyorsunuz. Yani bizde de Wi-Fi, 3G, 4.5G, yani bunlar çok ilkel. Hani ben şehir merkezinde evet çekebilir ama herkes şehir merkezinde yaşamıyor. Yani hala çok ilkeliz o konuda. Özellikle internet konusunda Türkiye çok geride. Yani benim elimde iPhone 14 Pro Max ıvır zıvır olsa bile internet olmadıktan sonra onların hepsi çöp arkadaşlar. Bu bilim kurgu filmlerinde hatta izlerseniz işte dünyanın sonu gelmiş. İnternet kesiliyor. İnternet kesildiği anda, telefon hatları kesildiği anda zaten internet olmasa tuşlu telefonlar her türlü işinizi görür. O ayrı mesele. Onu söyleyecektim. Tabii ki duş alırken aracın yönünü değiştireceğim. Şimdi bakın, şimdi benim şöyle göstereyim. Şimdi su gideri orada. Dolayısıyla benim şöyle düşün, şöyle yapmam lazım. Hatta şu şekilde. Daha önce denedim, çok faydalı. Şimdi araç böyle olsa bakın, buralar ne kadar da olsa taşar. Yani mobilyanıza zarar verir, kaçak yapar. İstediğiniz kadar silikon yapın, fark etmez. O bir yerden yolunu bulur çıkar. Ya da şuradan çıkar. O yüzden aracı tam o deliğe gelecek şekilde ayarlayacağım. Büyük ihtimalle böyle olmayacak. Aracı çevireceğim. Şu şekilde. Yaptığım zaman, az bir şey eğim olduğu zaman su direkt akıp gidecek oradan. Dolayısıyla herhangi bir çıkma yapmaz. Yani araç pozisyonu çok önemlidir. Ve arkadaşlar, sabahtan beri bakın, sincap. Bakın. Tam şuraya bakın. Çok tatlı ya. Sincap. Sabahtan beri ciddi sesler duyuyorum. Tıkır tıkır. Ve büyük de bir sincaptı. Güzel bir sincaptı. Sever herhalde leblebi, değil mi? Sincaplar. Güzel de bir sincaptı ya. Büyük, irice. Hayır, sabahtan beri çıtır sesler geliyor. Hatta dedim ya, kozalak mı düştü vesaire. Normalde sincap görmek zordur. Vereyim biraz. Ben buradayken gelmez ama ben gidince gelir ya. Biraz bayram etsin hayvan. Keşke biraz yakına gelse. Attığımı görüyor mu acaba? O sesten bile anlar da. Ya şöyle gelse yanıma, beslesem ellerimle. Nerede? O sesi duyuyordur zaten.
Bakalım, inşallah gelir. İlerleyen zamanlarda foto kapan kurmayı çok istiyorum. Özellikle vahşi doğanın, yani böyle işte ayıların, kurtların, bozayıların, büyük ihtimalle Karadeniz'de olur o. İşte gece güzel yiyecekler atıyorum karavanın önüne. Bu led ışıklarım da yanacak. Bilmiyorum hani ışıktan rahatsız olurlar mı olmazlar mı ama sonra ben şu köşeye geçip bekleyeceğim. Artık sabaha kadar uyumayacağım. O ayrı. Ne geliyor ne gidiyor. Güzel foto kapan kuracağım. Bunları da size yayınlayacağım. Çünkü onları görmek çok istiyorum. Yani ciddi anlamda bir ayı görmek, bir kurt görmek, sincap, yani ne derseniz. Hoşuma gidiyor bunlar ya. Bunlar farklı şeyler. Hep belgesellerde görüyoruz. Canlı canlı da görmek istiyorum. Çok büyük bozayılarımız varmış mesela. Karavan içi olduğu için de hani çok sıkıntı yok. Millet çadırda foto kapan kuruyor ki o daha riskli. Bir de çok ürkek hayvanlar. Hemen bir sese çok duyarlılar. Onu da bir şekilde ayarlayacağız. Neyse, ben sincap diye attım, kuşlar geldi. Öyle atayım şunu da. Şöyle bol görsünler. Yazık, kışa hazırlık. Onlar için bu var ya, nimet. Bak şimdi orada bekliyorlar hep. Bakıyorlar. Benden ürküyorlar. Bir de atıyorum, sesi duysunlar sincaplarda, kuşlarda. Bunların hiçbiri kalmayacak arkadaşlar. Evet, süper. Ve arkadaşlar, hazırlığımıza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi güneş o tarafa geldi. Ben de aracın mailini o tarafa vereceğim. Şimdi aracımı çalıştıracağım. Etrafı toplayacağım. Gider vaziyette aracı hazırlayacağım. Sonra hortumu musluğa takıp o dediğim olayı yapacağım. Duşumu alacağım. Sonra da tabi aracın kaloriferini açacağım ama içerisi sıcak olsun. Bir de güneşe çektiğim anda zaten burada kulübe engelliyor güneşi. İçerisi sıcacık olacaktır. Hamam gibi güzel bir banyo sefası yapalım. Ve arkadaşlar, dışarı çıktık. Bir yerimizi, yönümüzü belirleyelim. Evet, bakın şurası dediğim yer. Şimdi bu şekilde geleceğim. Şuraya gelecek şekilde yanaşırım. Oradan da güzel hortum yetişir. Evet, manevra yapalım. Ve yönümüzü buraya verdik. Gayet güzel, ideal. Arkası öne doğru eğimli. Şimdi musluğa suyumuzu takalım.